Herkes para kazanmak ister ve kimse nakitsiz kalmayı sevmez. Hatta para mutluluk satın alamaz derlerse de bu modern dünyada hayatta kalmak için hepimizin paraya ihtiyacı vardır. Bazı insanlar düzenli 9'dan 5'e işte yetinirken sabit maaşlarının dışında para kazanma yollarını aktif olarak arayanlar da vardır. İşte bu noktada pasif gelir için en iyi 3 nakit akışı sağlayan varlık devreye giriyor. Size pasif gelir nedir sorulsa ne derdiniz? Bazıları bunun minimal çaba ile kazandığınız gelir olduğunu söylerken, diğerleri bunun işlerinizin dışındaki kaynaklardan kazandığınız para olduğunu söylerler. Her ikisi de doğrudur. Pasif gelir, düzenli işinizin dışındaki kaynaklardan gelen gelirinizdir ve çoğu zaman bunlar yatırımlardan elde ettiğiniz paradır. Tek yapmanız gereken parayı bir yerlere yatırmak ve büyümesini izlemektir. Ancak her şeye yatırım yapmazsınız. Size parayı, kişisel finansı ve yatırımı öğretmeye yardımcı oluyorum. Finansal geleceğinizi iyileştirmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu video faydalıysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Yatırım yaparken neye yatırım yaptığınızın bir varlık, bir yükümlülük olmadığını mutlaka sağlamanız gerekir. Varlık dediğimiz şey, paranızı kaybetmek yerine çoğaltacak bir değere sahip olan bir şeydir. Ancak zenginlerin çalıştığı gelir, yabancı pasif gelir olarak adlandırılır. Pasif gelir aynı zamanda nakit akışı olarak bilinir. İşte oyunun adı budur, nakit akışı. Ve bu gelir, buradan buraya akan gelirdir. Vergileri atlar. Doğru varlıklara yatırım yapmak, size beklediğinizden daha fazla pasif gelir sağlayabilir ve pasif gelirle sonunda finansal olarak istikrarlı hale gelebilirsiniz. Bu, tüm finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, mortgage'ı ödeyebileceğiniz ve hala biraz para bırakabileceğiniz anlamına gelir. Kalan bu parayla yeniden yatırım yapabilir veya ailenizi tatil yapabilirsiniz. Pasif gelir sağlayacak birçok varlık vardır ve Robert Kiyosaki, ünlü Rich Dad Poor Dad kitabının yazarı, her zaman bundan bahseder. Pasif geliri paranızı çalıştırarak elde etmek olarak tanımlar, böylece paranızı kazanmak için zamanınızı takas etmeyi bırakabilirsiniz. Sürekli olarak size düzenli nakit akışı sağlayacak bazı varlıkları tanıtmıştır. Peki, Robert Kiyosaki'ye göre paranızı nasıl çalıştırabilirsiniz? Gümüş, bazı finansal uzmanlar diğer varlıklardan daha çok değer görüyorlar, hisse senetleri ve tahviller gibi. Seminerlerde her zaman uzun vadeli yatırımlardan bahseden Robert Kiyosaki, bir zamanlar gümüş hakkındaki görüşlerini paylaştı. Çoğu insan hisse senetlerine ve buna benzer şeylere yatırım yapıyor. Peki neden gümüş değil? Ama iyi haber şu ki, dünyadaki herkesin karşılayabileceği bir numaralı yatırım gümüştür. Herkes ve işte iyi haber, ancak çoğu insan şimdi satın alır mı? Para biriktirirler mi? Yoksa para biriktirecekler mi? Paralarını basmalarına rağmen bazıları için bu biraz garip görünebilir. Çünkü gümüş, pasif gelir sağlamanın bir yolu değil gibi görünüyor. Ancak size gümüşün göründüğünden daha fazlasını sunduğunu söylesek, gümüşe yatırım yapmak giderek popüler hale geliyor. Altına yatırım yapmak kadar. Gümüş altın kadar değerli olmasa da hala bir değerli madde. Hatta her zaman uzun vadeli pasif gelir yatırımlarını teşvik eden ve destekleyen Robert Kiyosaki, özellikle gümüşte daha fazla değer bulduğunu ifade etmiştir. Bazıları gümüşü şu anda emlakın önünde gördüğünü bile söyleyebilir, ancak bunu neden yapardı? Kiyosaki'ye göre gümüş gibi değerli metallerle bazı türde bir içsel değer bulunur ve böyle metallerin önümüzdeki yıllarda değerlerinin büyük ölçüde artma potansiyeli olduğunu iddia etmiştir. Ve eğer gümüşü ABD dolarıyla karşılaştırırsanız farklıdırlar. ABD doları yatırım yaparken hızla değer kaybedebilir. 2020'den bu yana ABD dolarının değerini nereden aldığınızı karşılaştırırsanız toplam değerinin yaklaşık 100 puan kaybettiğini göreceksiniz. Bu, yatırım yaparken önemli bir faktördür. ABD doları gibi değil, gümüşün içsel bir değeri vardır. Bu,
onu mükemmel bir nakit akışı sağlayan bir varlık haline getirirken, ABD doları gibi para birimleri yapay olarak üretilirken gümüş gibi değerli metaller gerçek para olarak adlandırılır. Bazıları ona Tanrı'nın parası bile der. Gümüş, işler sıkıntılı olduğunda veya ekonomi birçok enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldığında değerlidir. Bu dönemlerde birçok yatırımcı kendilerini daha savunmacı bir şekilde yatırım yapmanın bir yolu olarak gümüşe yönlendirir. Mart 2023'te yatırımcılar gümüşün fiyatının yükseldiğini gördüler. Silicon Valley Bank'ın çöküşü bunun nedeni oldu. Ve neden bunu dediğimi söylüyorum, bir numara olduğunu, yani şimdi bile bir gümüş kartalı veya bir gümüş bufalo veya gümüş çubuk satın alabilirim ve yaklaşık 20 ila 25 dolar ödüyorum. Dünyadaki herkes 20 ila 25 doları karşılayabilir. Ancak bunun hakkında çok az insan bilgi sahibi. Bu yüzden bunun çok önemli bir Zengin Baba Radyo gösterisi olduğunu düşünüyorum, çünkü bu bir numaralı yatırım hakkında. Dünyadaki herkesin karşılayabileceği bir şey olarak bir dünya ekonomisi üzerine çökerken, finansal sistemin istikrarı konusunda birçok endişe vardı. Robert Kiyosaki gibi yatırımcıların gümüşe yatırım yapmayı tercih ettiği çeşitli nedenler vardır. Bazıları, belirsiz zamanlarda değerlerini saklamanın bir yolu olarak görürken, diğerleri bunu enflasyona karşı korunmanın bir yolu olarak görürler. Enflasyonu tetiklemenin bir yolu olan para basımından etkilenmeyen bir para birikimi olduğunu düşünürler. Ancak şimdi gümüşün bir yatırım şekli olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Gümüşe yatırım yapmanın kesin bir yolunun onu sahiplenmek olduğu bir gerçektir. Bu, gümüşe yatırım yapmanın psikolojik ve duygusal olarak tatmin edici bir yoludur. Ona sahip olduğunuzda dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz ve hatta erişimi daha kolay hale getirir. Gümüşü sahiplenebileceğiniz örneklerden biri 1964'ten önce yapılmış ABD paralarıdır. Her bir madeni para. Yaklaşık olarak %90 gümüş içeren ve gümüş içeriğine bağlı olarak satın alınabilen bir şey. Pasif gelir elde etmenin bir yolu olmayabilir, ancak bu kar elde edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Kar elde etmenin yollarından biri, gümüş fiyatının yükselmesini beklemek ve sonra satmaktır. Başka bir yol da gümüş vadeli işlemleri ile gümüşten kazanmaktır. Bu, fiziksel gümüş sahibi olmadan gümüşün fiyat dalgalanmalarından yararlanmanın kolay bir yoludur. Gümüş vadeli işlemleri hakkında iyi olan şey, göreceli olarak az sermaye ile metalin büyük bir kısmını tutabilmenizdir. Bu yöntem, pasif gelir elde etmenin bir yolu yapar, çünkü vadeli işlemler doğru yönde hareket ettiğinde oldukça fazla para kazanabilirsiniz. Ancak tersi de doğru. Eğer size uygun değilse her şeyi kaybedebilirsiniz. Güvenli bir yatırım yolu isterseniz gümüşe göz atın. Hatta Kiyosaki'nin bile buna bu kadar güvendiği görünüyor. Bitcoin ise Zengin Baba Yoksul Baba yazarının vurguladığı bir şey varsa o da çeşitlendirmektir. Her zaman paranızın her alanda olduğundan emin olmalısınız ve bu nedenle son zamanlarda Bitcoin'e büyük bir hayran oldu. Bitcoin, insanların parasıdır, çünkü Wall Street, şimdiye kadar onunla çok fazla oynamanın mümkün olmadığı kadar. Ve bu nedenle finansal okuryazarlık tanımları, bir varlık nedir, bir yükümlülük nedir? Evet, Robert Kiyosaki Bitcoin'i tanıttı ve ona yatırım yaptı. 20 Nisan 2023 tarihinde. Kiyosaki, Twitter'da neden Bitcoin'i sevdiğini ifade etmek için yazdı. Tweetinde, yıllar önce en büyük kripto paranın fiyatının değer kazandığını ve 20 bin dolar değerinde olduğunu izlediğini ve aniden kripto paranın değerinin 0 dolara düştüğünü belirtti. Bitcoin'in bitmiş olduğunu düşündüğünü ve sonra yavaşça 6 bin dolar değerinde yükseldiğini söylüyor. Ona göre ana neden, daha fazla insanın hükümet yerine Bitcoin'e güvenmeye eğilimli olmasıydı. Ve bana sorarsanız, haklılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.